Herkese selam arkadaşlar. Yatırım yapmaya değer mi? Videolarıyla alakalı serinin. Bu seri tabii devam edecek. Sonu yok bunun. Bugün Çiliz'e bakıyoruz. Çiliz'e bundan sonra hiçbir zaman bakmayacağız anlamına gelmiyor. Tabii ki takipte olacağız haliyle yani. Burada baktık bitti değil. Takipte olacağız. Görüşlerimiz değişebilir. Sonuçta biz teknik analiz bakıyoruz. Teknik analizde inat edilmez. Fiyatla hiç inat edilmez. Her an her şey değişebilir biliyorsun. Yani bugün alım yönünde bir şeyin varsa, görüşün varsa yarın satış yönüne dönebilir. Bugünkü konumuz Chiliz. Chiliz'e bakalım. Hangi stratejilerle neler yapabiliriz Chiliz'e? Başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutma. Telegram grubumuz ücretsiz. Oraya üye olabilirsin. Orada diğer sektörlerle alakalı da görüşlerimizi ara sıra paylaşıyoruz. Çok aktif değilim. O kadar vaktim yok arkadaşlar. YouTube yetiyor bana. Yoruyor beni. Başka ne diyebilirim? Video kayıtlarını sonuna kadar incelemeden de böyle önden söylediğimiz, konuştuğumuz şeyleri alıp ön yargılı bir şekilde yorum yapma. Doğru düzgün bir yatırımcıysan, risk analizin, kasa yönetimini yapabiliyorsan, ayakların yere sağlam basıyorsa bu kanal sana göre. Senin kafandayız biz de. Ama all inciysen, bastım aldım şu kadar x, P&L'im böyle falan o paylaşımları falan yapıyorsan bu kanal sana göre değil. Hiç buralarda vakit harcama. Hemen kapat videoyu, devam et. Yani öyle diyeyim yani. Çünkü şöyle, bazen videonun başında mesela açıyorsun bir enstrümanı, bakıyorsun yani kötülemiş gibi oluyorsun. Evet, kötü taraflarını söylemeden hep iyi taraflarını mı söyleyeceksin? Hayatta da öyle değil midir? Yani ilk önce kötü taraflarını söylersin, sonra iyi taraflarını söylersin, sonra bir teraziye koyarsın. O terazinin ne tarafı ağır basıyorsa ona göre karar vermeye çalışırsın, değil mi? Yani insan ilişkilerinde de öyle. Hani bir arkadaşım vardır. Efendime söyleyeyim. Bak, ölçersin, biçersin. 50 tane yamuk yapmıştır. Efendim 20 tane iyilik yapmıştır. Dersin ki bu herif yamuk abi, 50 kere bize yamuk yaptı dersin. Uzak tutarsın kendinden. Değil mi? Aynı yatırım da öyle. Şimdi bir enstrüman sana efendim 50 kere yamuk yapmışsa ona desinler ki bu 1 milyon katı gidecek. Boş ver abi onu dersin ya. Ben onunla işlem açmam dersin. Hayat gibi. Çiliz. Şimdi çok fena kötüleyeceğim Çiliz'i. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Çiliz'i kötüleyen taş olur yani. Çiliz kötülenecek bir proje mi? Yani şu kripto piyasasında gerçekten ayakları yere sağlam basan, gerçekten ayakları yere sağlam basan, efendime söyleyeyim, belli bir hedefi olan, tamam mı? Ne iş yaptığı belli bir proje arkadaşlar. Daha ne olsun yani? Yani bir konuya odaklanmış ve o konuda yürüyor. Gayet de güzel yürüyor. Gelelim CoinMarketCap'e. Benim Chiliz için baştan görüşüm olumlu. Ama şimdi bu olumluyu uzun vadeli mi yatırıma dönüştüreceğiz? Veya 200 günlüğe göre mi işlem yapacağız? Veya kısa al-sat işlemlerine göre mi işlem açacağız, kapatacağız? Ona bakacağız, tamam mı? CoinMarketCap'e bakacağız. Burada bu arada hani merak edenler için CoinGecko da aynı hizmeti veriyor CoinMarketCap için. Şey yapmayalım yani, emeğe saygı, iki sitede gayet güzel. Gayet güzel, ikisinden de ben faydalanıyorum. Elim nedense bu CoinMarketCap'e gidiyor devamlı. Daha derli toplu olduğu için olabilir. Bu birazcık daha şeyi dağıtmış, bilgileri. Grafiği daha güzel ama. Şimdi CoinMarketCap'teki verilere bakalım. Arzı sınırlı arkadaşlar, çok enteresan. Yani Chiliz'den beklenmeyecek bir davranış. Ya Chiliz gibi bir proje dünyanın bütün efendim futbol kulüplerine, spor kulüplerine,
veyahut atletizmdeki sporculara falan el atmış bir projenin arzı nasıl sınırlı olabilir? Ya ben bu proje sahiplerinin yanında olsam bu arzı sınırsız yapardım. Değil mi? Çünkü sonu olmayan, efendime söyleyeyim, sonu olmayan bir tanıtım şansı var bu projenin. Kimi alırsa alsın, hangi kulübü alırsa alsın bünyesine anlaşma yaparsa yapsın. Her zaman taze bir tanıtım şansı var. Ama arzı sınırlı. Ve rakama bakın. 8, 8, 8, 8. Bu bir şeyi mi ima etmeye çalışmışlar? Bilmiyorum tabii. Ama çok güzel. Ve şu ana kadar sınırlı arzın %83'ü de piyasaya verilmiş arkadaşlar. Yani gerçekten bak, ciddiyim, dikkat et. Çiliz dikkat edilmesi gereken bir proje şu anda. Hani dükkanı kapatıp gitmezlerse, dükkanı kapatıp giderlerse tabii iş biter de her zaman öyledir. Yani şirketlerin yönetim kurulları, patronları iyi niyetli, şirketi ileriye götürecek projeksiyona sahip insanlardan oluşuyorsa o şirket yürür. Ama onlar da vurkaç yapmak istiyorlarsa yürümez tabii ki. Onu bilemeyiz. Yani bu adamların niyeti nedir, ne değildir bilmiyoruz ama devamlı yeni şeyler, yeni fikirler üzerine kurulu bir haber akışı da var Çiliz'de. %80'i arz edilmiş. Şimdi benim bu sınırlı arz, sınırsız arz meselesine takık olduğumu biliyor. Bazıları da kızıyor. Yani büyük ihtimalle almış arkadaş yüksek fiyattan bir enstrümanı. Yerlere düşmüş. %90, %95 aşağı düşmüş. Ben de onun videosunu çekerken bakıyorum sınırsız az. Ben almam diyorum sınırsız az. Niye alayım ki diyorum yani. Ben enayi miyim sınırsız az ihtimali olan bir coin'e, enstrümana gireceğim. Yok işte yakacaklarmış. Ya boş verin, yakmasınlar. O sınırsız arzı bir an önce sınırlı arza çevirsinler. O bir iyi niyet göstergesi olur. Maşallah hiç de görmedim yani daha önce sınırsız arz diye girip de biz vazgeçtik bundan sonra sınırlı arza dönüyoruz denen bir proje görmedim. Aynen devam ediyorlar. Niye? Çünkü adam onu zaten kendine para kazanmak için çıkarmış. Ekmek kapısı. Bedavadan fotokopi makinesinde basıyor. Sana dolarla kağıt satıyor. Efendime söyleyeyim. Neyse boş ver. Yani kızan şeyine kızıyor işte yüksekten almış aşağı. Kimsenin burada politik davranıp kimsenin duymak istediklerini söylemeye niyetimiz yok arkadaşlar. Ben kendi görüşümü paylaşıyorum. Sen de çok iyi biliyorsan değil mi? Sen de bir kanal aç, sen de kendi görüşlerini paylaş. Uçuyoruz, kaçıyoruz, anlat. Onlar daha iyi iş yapıyor bu arada videoları. 100x, 200x, 500x geliyor. Kaçırıyorsun. Efendime söyleyeyim 2000 şeyler var. Aç bir sene önceki videolara bak mesela. Çok basit yani anlatmak istediğim şey. Bir sene önceki videolara bak. En çok izlenen kripto ile ilgili videolara bak. Hangileri biliyor musun? 2023 200x yapacak coin sepeti. 500x geliyor. Bu sepet sana 500x kazandıracak. 2023 için. 2022'de de aynı şeyler var. En çok seyredilen videolar. Yaptınız mı 500x, 200x? O verilen sepetlerle. Yok, sepetteki bütün her şey çöp çünkü arkadaşlar. Çöpleri şey yapmışlar, harmanlamışlar, sardılar parlak jelatinli kağıtlara. 300x yapacak 500x yapacak. Altında da bir sürü Allah senden razı olsun hocamcılar. Tamam mı? Bu işler öyle yürümüyor. Benden zaten böyle 500x, 100x. Ben teknik analizi bakıyorum. Ben sana diyemem ki bunu buradan al, bunu buradan buraya gidecek. Öyle şey denir mi ya? Takip edeceksin. 200 günlüğü takip edeceksin. 200 günlük seni nereye kadar götürürse. Artık 50x mi olur, 10x mi olur? Efendime söyleyeyim %20 zarar mı olur? Hepsine razı olmak zorundasın. O yüzden de kasa yönetimini, risk yönetimini yap. Gel Çiliz. Şimdi girdik Çiliz'e. Çiliz bence harika bir proje arkadaşlar.
Arzı da sınırlı. %80'i de piyasada. Ne olur tabii %80'i piyasada kimlerin elinde toplanmış? %80 dağılmışsa herkesin eline ufak ufak birazcık burada bir toplama süreci geçirmesi gerekiyor enstrümanın. Yani bir balinanın veya bir yatırım grubunun Chili'ze girip Chili'de mal toplaması gerekiyor arkadaşlar. Burada mal toplanmadan burasının yürümesi imkansız çünkü. Herkese dağılmışsa birazcık zor yürüyor tahtalar. Gerçek bu yani. Yani bir elde toplanmış olması lazım çoğunluğunun. Öbür taraftan şey de olabilir. Mesela topluluk coin'idir, enstrümanıdır. Topluluk da sıkı sıkıya birbirine bağlıdır. Gerçekten böyle sıkı sıkıya bağlıdır. Onlar da satışa geçmediği sürece bütün topluluk orası da durur yani. Ama o topluluk o topluluğun onu ileri götürmesi için de yeni kapital girişi yapması gerekiyor. Yani o topluluk bir senede kazandığı paranın bilmem yüzde kaçını hep beraber oraya girip onu yukarı doğru fiyatı yukarı doğru atması gerekiyor. Toplu hareket yani. Bu tarihte bir kere yaşanmıştı bir hisse senediyle alakalı. Çok güzel bir olaydı bana sorarsanız. Topluluğun beraber hareket etmesi ve bir balinayı yok etmesi çok çok önemliydi. İsmini hatırlamıyorum şimdi. Chili'deki durum. Chiliz tedavüle Ağustos 2019'da çıkmış. Bak çıktıktan sonra ne yapmışlar Chiliz'i? Pandemi zamanı pandemi dinlememişler. Belli bir range'in içine sıkıştırmışlar. Bak burada bildiğin malı toplamışlar. Tamam mı? Çıktıktan sonra akümüle etmişler. Burada mal toplamışlar. Bariz bir şekilde 2 tane maliyet bölgesi oluşturmuşlar. Birisi burası. Bunu sarı yapayım. Tamam mı? Birisi de burası. Şimdi yine söylüyorum. Videoyu seyredip de ya bu ne anlatıyor? Nereye gidecek? Nereye düşecek? Nereye kadar alırsam kaç x yapacak? Onu söylesene. O kadar sabırsız ki bazıları böyle. Hiç bakmıyor ona. Ya ne konuşuyor bu diyor ya. Ne maliyeti diyor. Arkadaş sen bize söylesene diyor. Nereye gidecek? Kahin değiliz. Koca profesör efendime söyleyeyim finansın yani felsefesini anlatıyor, yapısını anlatıyor, evrensel yapıları anlatıyor videosunda. Koca profesör ismini vermeyeceğim. Ayıp olmasın diye ona çünkü vermiyorum. Çünkü çok saygı duyuyorum kendisine. Anlatıyor. Gelen soruların çoğunluğu şey. Hocam yıl sonunda dolar ne olur? Lan karşında kahin yok. Karşında profesör var anasını satayım. Profesöre böyle soru sorulur mu? Dolar sene sonunda ne olur? Yani hem seviyorum bizim milletin bu şeyini. Hani konuya direkt bakış açısını. Tamam mı? Hani kendi çıkarını falan direkt belli ediyor yani. Çünkü hoca derse alacak hemen ama kötü bir şey olursa hocaya atacak suçu. Sen al dedim bak biz aldık mahvolduk diye. Çok uyanıktır bizim milletimiz. Yani seviyorum bizim milletimizi. Düzdür yani. Düzlük de iyidir bazen. 2 tane maliyet bölgesi oluşturmuş. 2019 ile 2020 Aralık arası arkadaşlar. Bariz bir tabanda maliyet oluşumu var. Biz de kriptoda av mevsimi videolarında bunların peşindeyiz şu anda. Yani bu oluşumun peşindeyiz. Başka hiçbir işimiz yok. Çünkü bu oluşumun sonucunda yukarı doğru güzel hareket gelir diye bekliyoruz. Yani bir sonraki döngüde en iyi prim yapacak efendime söyleyeyim enstrümanları bulmaya çalışıyoruz kriptoda av mevsimlerinde. Onlarla ilgili de dönüp tekrar ekstra videolar çekeceğim. Son durumlarına bakalım diye. Burada bir maliyet oluşmuş. Ondan sonra bildiğin gibi şu en dipten yukarı %20.000'leri falan buluyor Chiliz'in kârı. Ve onun esas kârını da 2020 Kasım'ında başlamış. 2021 Mart'ında bitirmiş arkadaşlar. Yani bu Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart 5 ay. 5 ayda iş bitmiş.
Benim görüşüm Çiliz gibi bir projenin az bir primle Boğa'yı sonlandırmasıydı. Ben daha iyi bir prim bekleyebilirdim Çiliz'den. Beklerdim de yani. Çünkü çok iyi proje arkadaşlar bana sorarsan. Şimdi bazıları kötülüyor ya bunun işte CEO'su şöyle böyle falan filan diye. Bilmem abi, ben projeye bakıyorum, proje hakikaten hani baktığın zaman nokta atışı, ne yaptığı belli. Anlatabiliyor muyum? Yani dükkanda her şeyi satmıyor. Dükkanda diyor ki ben şucuyum, onu satıyor sadece. Şimdi biz Çiliz'de yeni bir maliyet oluşumu arayalım. Bakalım var mı yani bundan sonra. Bunu da söyleyeyim. Mesela 2021 boğasından sonra birçok altcoin, o metaverse'ler bilmem neler şöyle uçacak böyle uçacak diyenler arkadaşlar buralara falan geldiler yani. Bak 2, 3, 4, 5, 6, 7. kademeye gelenler var böyle. Yani şeyin haricinde. Ama Çiliz 2, 3, 4. kademeye daha yeni geldi Çiliz. 4 kademe düşüşünü daha yeni tamamladı. Şimdi o konuyla ilgili görüşlerimi belirteceğim zaten. Hadi maliyet bölgesi arayalım. Buradaki gibi bir maliyet bölgesi yok ama orada bir taban oluşumu yok şu anda. Şu anda Çiliz yatırımcısı satmaya devam ediyor arkadaşlar. Piyasaya ayak uydurmuş, Ethereum'la Bitcoin'e ayak uydurmuş şekilde devam ediyor. Herhangi bir maliyet bölgesi arıyorum. Bir tane hadi buraya attım. Bir tane de burası hem destek hem direnç konumu görmüş. Şurada da ufak bir maliyet bölgesi oluşmuş. Umarım buralarda kalır maliyet bölgesi tabii. Evet, yani bu daha önceki gösterdiğim tabanda oluşan bir maliyet bölgesi yok. Bir taban oluşumu yok. Aşağı gelmeye devam ediyor. Değil mi? O yüzden taban oluşumu aradık, bulamadık, onu geçtik. Ne arıyoruz şimdi? Biz Çiliz'de kademeli alım yapabilir miyiz? Ben yaparım Çiliz'de kademeli alım. Neden? Çünkü proje iyi bir proje. Eğer Çiliz kripto değil de borsada bir hisse senedi olsaydı, Nasdaq'ta, gözüm kapalı Çiliz alırdım. Hani neden? Çiliz'den başka bir şey almazdım yani. Çünkü kendi sektöründe, kendi yaptığı işte tek kardeşim yani. Gözümü kapatıp Çiliz alırdım. Tamam. Şimdi bakıyoruz Çiliz 2, 3, 4 kademe aşağı gelmiş. 4. kademeye. Peki biz Çiliz'e shitcoin muamelesi mi yapacağız? Tabii ki yapamayız arkadaşlar. Yani bir ne bileyim Mbox, AP muamelesi yapacak halimiz yok Çiliz'e. Değil mi? Ya o 7 kademe, 8 kademe aşağı gelmiş onlar. Şu kadarcık şeyde. Boş çünkü. İçi boş, dışı boş. Efendimiz. Yani giderlerse de önü de boş. Giderler, çok iyi giderler ama o muameleyi yapamazsın Çiliz'e. Anlatabiliyor muyum? Bu Ethereum'a AP muamelesi yapabilir misin? Mbox, Alice, TLM muamelesi yapabilir misin? Yapamazsın tabii ki. Bir dur derler adama. Normal şartlarda ben Bitcoin ile Ethereum'daki alım kademesi olarak nereleri belirliyorum? Şu 2, 3, 4'ü belirliyorum. Tamam mı? Ethereum'la Bitcoin'den bahsediyorum. Bu tip bir alt kategorideki efendime söyleyeyim sağlam projeler için de açık söyleyeyim ya bu 3, 4, 5 ya da 4, 5, 6. kademeyi kendime baz alıyorum. Çünkü ben üçlü sisteme göre giriş yapıyorum uzun vadeli yatırımda. O yüzden bir 3 kademe kendime hedef belirliyorum. Bak burada da gördüğün gibi buradaki taban oluşumundaki mal toplama seviyeleri genelde dipten yukarı böyle %300'lük bölgede mal topluyorlar. Yani aslında coin piyasasında dipten yukarı %300 attıktan sonra esas büyük hareketi başlatıyorlar diyeyim sana. Her zaman değil tabii. Şimdi Çiliz 4. kademeye gelmiş arkadaşlar. Vallahi bulunmaz nimet. Benim adıma yani. Sen daha iyisini bilirsin. Seni bilemem. Benim adıma Çiliz'de uzun vadeli
alım yapacağım 4. kademe aslında benim için ikinci kademe oldu. Yani birinci alışımı Chiliz'de 0.11'den 12'den yaptım. Tamam mı? Normalde. Almadım da gerçi. Yani yok bende. Ama bu kademeden alırım arkadaşlar hiç. Yani ne olursa olsun. Chiliz battı bitti. Bitsin sorun değil. Riske girmeden nasıl para kazanacaksın? Ne diyorum? Kasa yönetimini iyi yap. Buraya koyduğum para, ben o parayı bir gecede harcıyorum parası olsun. Al gitsin Chiliz'i yani. 4 kademe aşağıya gelmiş arkadaşlar böyle bir proje. Arzı sınırlı, %80'i arzın piyasada. Daha ne olsun? Chiliz'de kısa keseyim. 4, 5, 6 kademeye alış koyarım. Tamam mı? 0.059, 0.030, 0.015. Oraları alımımı koyarım. Geldi sevine sevine alırım Chiliz'i. Chiliz gibi bir projeye giriş yapmış olurum uzun vadeli. Buradan döndü. Burada aldığımla yetinirim karımı. Buradan döndü. Bu kalsın sorun değil. 2 kademe mal aldım. 2 kademe mal almak da çok önemlidir. Tamam mı? Oradan yürürüz. Hiç sorun değil. Şimdi diyeceksin ki bunun hedefi ne? Chiliz nereye kadar gidebilir? Değil mi? En çok sorulan soru. Dedi, 10 dolar olur mu? Bak ben sana çok açık bir şey söyleyeceğim. Eğer ben kademeli alım yapıyor isem bir enstrümanda ben Chiliz 10 dolara mı gider, 20 dolara mı gider ben bilmem. Ben hedefi kendim koyuyorum arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani ben şu kademeden Chiliz aldım. Değil mi? Aldığım zaman nerede satacağımı ben kendim yazıyorum kağıda. Yani bak 2, 3, 4, 5 şu kademeden eğer Chiliz'i alırsam şuradan 0.030'dan Chiliz'i almışsam Chiliz'i satacağım yer 1.8 dolar kardeşim. Kendi adıma söylüyorum. Niye ben kendim alıyorum? Aldığım anda kar noktamı kendim belirliyorum. Oraya gider mi gitmez mi benim için önemli değil. Giderse satacağız. Tamam mı? Ki burada da hepsini de satmam bu arada. Buradan aldığımın yarısını satarım, yarısı devam etsin. Buradan aldığımı da bir üstünde 3.60'larda falan yarısını satarım. Anlatabiliyor muyum? Benim bakış açım böyle. Sen daha iyisini biliyorsan sen video çek. Biz de seninkini seyredelim. Diyelim evet bak böyle bir şey de varmış. Benim seyrettiğim videolarda genelde kahinlik yapılıyor arkadaşlar. Genelde kahin dolu. Sorularda hep kahin sorusu. Oraya gider mi, buraya gider mi? Oradan döner mi, buradan döner mi? Öyle bir şey yok. Oradan döner mi, dönmez mi? Bana ne? Ben aldım mı? Dönerse göreceğiz. Dönmezse de göreceğiz. Ben buradan döner diye buradan almıyorum ki. Benim istediğim kademeye ulaştığı için buradan alıyorum. Bak iyi dinle. Bak buradan döner mi diye almıyorum. Benim arzu ettiğim kademeye fiyat geldiği için ben buradan alıyorum Chiliz'i. Buradan benim 1.80'e gelir mi diye efendime söyleyeyim yapmıyorum. Hedef koymuyorum. 1.80'e gelir diye hedef koymuyorum. 1.80'e gelir ise kar alırım diyorum bak. Gelir ise. 1.80'e gelmedi mi? Satmam kardeşim. Aldığım mal bende durur. 1.80'i görmeden aldığım malın yarısını kâra falan çevirmem. Kripto piyasası burası. Bu kadar bekliyorsun, ne diyorsun? Efendime söyleyeyim 1.80'e pardon 0.30'a aldığım malı 0.60'a satamam ben. Yani enayi miyim? Niye %100 kârla mal satayım? Şuraya bak yani %20.000 yapıyor. %50.000, %100.000 yapan bir piyasada niye %100, %150 kârlarla işlem yapayım? Değil mi? Ben yapmam. Sen daha iyi bilirsin. Sen yapıyorsan yap. Yani Chiliz'de alım için 1. kademe tamamdır arkadaşlar. 2. 3. kademeyi de buraya koydum. Fiyatları al kendin gör.
Sevmiyorum çünkü çok fiyat konuşmayı. At yarışı anlatır gibi oluyor çünkü. Oradan döner şöyle olur, buradan bana göre bir şey değil. Fiyatlar burada. Kademeli alımın karşılığı da kademeli kar almaktır kardeşim. Çok basittir aslında. Piyasa aslında çok basit, çok karmaşık hale getiriyorlar. Yani uzmanlar bilmem neler, uzmanlar geç zaten. Onlar papağan gibi, onlara ne söylerlerse onu anlatıyorlar. Çok değerli insanlar var ama çok da boş konuşan insan da var işlerinde yani. Değerli işi bilen insanlar az konuşmaya başlıyor bir yerden sonra, onu görüyorum. Daha çok piyasa şaklabanların eline geçiyor. Her sektörde öyle. Geldik 200 günlük hareketli ortalamamıza. 200 günlük hareketli ortalamamızın altında şu anda Çiliz. 200 günlük hareketli ortalamaya göre Çiliz short'tayız. Yani şeyden beri Şubat 2023'ten beri Çiliz'de short pozisyonunu açtık. Short pozisyonunda bekliyoruz. Bize henüz Çiliz 200 günlüğe göre herhangi bir alım fırsatı vermedi. Hatta çoğu karımızı da aldık. Short'taki karımızı da aldık Çiliz'den. Çiliz'de bekliyoruz. Bir an önce 200 günlüğün üzerine atsın diye. Değil mi? Yani 200 günlük stratejimizde bayağı da uzağındayız 200 günlük hareketli ortalamanın Çiliz'de. Güzel bir kademede, onu söyledik, unutma. Kısa vadeli ortalamalara göre de Çiliz bu aslında çok güzel al-sat imkanları veriyor. Ama sana kısa vadeli ortalamaya göre alım satım yapmanı tavsiye etmiyorum. Neden etmiyorum? Eğer buralarda olsaydık derdim ki kısa vade işlem açıp kapama yeri olur, buralar olur. Ama 4 kademe aşağı düşmüş Çiliz'de artık mal alıp kıpraşmama zamanı. Hani aldım burada sattım, tekrar buraya geldi, burada aldım, burada sattım. Burası orası değil artık. Buralar artık malı alıp kasaya kilitleyeceğin, bir iki sene sonra da veya işte şöyle bir prim, şöyle bir rally yaptıktan sonra, tamam mı? O zaman nakite çevireceğin yerler. 200 günlüğü takip etsen onda bile bak yine para kazandırdı. 200 günlüğün üzerine çıkıp bir gün devam edecek burası. Tamam mı? Sen de bunu takip edersin. Keyfine bakarsın. Çok iyi proje arkadaşlar yani. Çok iyi proje Çiliz. Geri çekilmesi de gördüğün gibi diğer altcoin'ler gibi olmadı. Daha da yavaş geri çekiliyor. Şansımıza 4 kademe aşağı gelmiş. Alınır kademelerden. Sonra da üzerine yatılır bir güzel. Açık söyleyeyim. Bir güzel üzerine yatılır. Uzun vadeli düşün. Bugün aldım yarın gidecek diye bir şey yok. Bak burada 1 sene 1,5 sene taban oluşumu yapmış. Burada da 1,5 sene bir daha taban oluşumu yapmama ihtimali var mı? Yok. Yapabilir. Buralardan da devam da edebilir. Onu zaman gösterecek. Kimse bilmiyor. Kimse gayipten haber alamaz. Gayipten haber veremez pardon. O yüzden bekleyeceğiz Çiliz'de. Bence çok bir fırsat seviyesine gelmiş. Buradan ilk alımı Çiliz'de hayırlı uğurlu olsun diye alabiliriz. Çok güzelledim Çiliz'i değil mi? Çok güzelledim. Ama güzel yani. Her şeyiyle güzel. Grafiği de güzel. Buradaki dataları da güzel. Daha ne olsun? Yani gidip fan token alacağına Çiliz alacaksın. Tabii ki onların babası burada çünkü. Anladın mı? Yavrularla uğraşacağına babayı alırsın. Babayı alırsın da ne oldu ya? Özür dilerim. Babayı alırsın. Burada şöyle bir şey var yalnız. Hadi ona da değineyim. Şöyle bir görüntü var. Trend çizgisi çizeceğim. Özür dilerim. Trend çizgilerine pek inanan biri değilim. Özellikle kripto piyasasında. Çünkü trend çizgileri seni yapabilir. Şartlandırabilir. Önyargılı davranabilirsin. Ama yine de çizeyim. Şöyle bir
aşağı yukarı şöyle bir şey var. Alçalan tepeler var. Bir tek çekincemiz bu. Ama doğru kademeye, ilk alım doğru kadememize geldiği için oradan dolayı kendimi ben kendi adıma şanslı hissediyorum. Hani bunca zaman bekledim. Çiliz geldi bana. Alım fırsatı verdi. Kademeli alım fırsatı. Ki bu piyasada yatırımcı kafasıyla bak, en önemli şey alım fırsatı yaratan kademelerdir. Bu kademe bir alım fırsatı. Uzun vadeli alım için. Şuna gerek yok. Sadece görmen için şey yaptım. Çünkü baktığın zaman görülüyor zaten. Alçalan tepeleri görüyorsun. Bunun sonu daha bir iğne gibi gözüküyor. Ya açık söyleyeyim. Yani ya buralarda iyice işlem hacmi bitecek. Burada ne alan ne satan kalacak. Ondan sonra buradan yukarı yapmaya başlayacak bu piyasa. Ya da buradan sağlam bir iğne atacaklar aşağılara doğru. Önemli olan iğne atmaları değil. Önemli olan bu iğneyi attıktan sonra bir an önce tekrar yukarı atıp buradaki akümülasyona geri dönmesi piyasanın. Yoksa iğne atmış, hatta 2 kademe birden aşağı gelmiş, hiç sorun değil. Önemli olan birden tekrar toparlaması. Anlatabiliyor muyum? Bak, daha önceki tepelerin olduğu noktada burası. Burası da buradaki kademede şeye denk geliyor. Şuradaki direnç bölgesine denk geliyor. Güzel, çok güzel duruyor bence. Umarım bu videolar tarihe not olarak düşüyor tabii ki. Nasıl bir sene önce 100x yapacak, 500x yapacak altcoin sepeti diye çekilmiş videolar tarihe not olarak düştü. Şimdi onun altına yazılan yorumları görsem o videoyu yapan arkadaşa acıyorum yani. Ne yorumlar yapılmış altına. Anlatabiliyor muyum? Çünkü şey veriyor, hedef veriyor. 100x, 200x hedef veriyor. Verilmez arkadaş. Yani hiçbir teknik analist, temel analist aslında şey verebilir. Ama borsada. Ya borsada bir hisse senedini bana desen ki incele temel olarak, alırım, çarparım, bölerim, nakit değerler, satışlar, personel giderleri, ıvır zıvır ekstralar, çarparım, bölerim, sana hisse başına fiyat söylerim. Hisse başına derim ki bu 7 lira ediyor hisse başına. Şu anki fiyatı kaç? 1 lira. Bu derim gerçek fiyat değil. Şu anda bunun 7 lira olması gerekiyor bu bilançoya göre. Kriptoda öyle bir şey diyemiyorum maalesef. Hisse senetlerine teknik analiz bakarak da hedef veremezsin. Teknik analiz sana hedef göstermez. Teknik analiz anlık fiyatı gösterir, geçmişi gösterir, yatırımcının psikolojisini gösterir. Şu anda yatırımcının psikolojisini evrensel olarak yatırımcı psikolojisini en iyi gösteren ortalama 200 günlük ortalama arkadaşlar. Evrensel olarak kabul edilmiş, bak bu. Benim uydurduğum bir şey değil. Tamam mı? Bu evrensel olarak kabul edilmiş yatırımcının psikolojisi. Şu 200 günlük. Şu an nedir psikoloji? Satışta. Herkes satışta. Kimsenin gelip de mal aldığı yok arkadaşlar. Ama ben bu kademeden alırım malımı. Bu kademeye gelirse daha da sevinerek alırım. Bu kademeye gelirse hoplaya zıplaya alırım. Ondan sonra artık kademeli alımın meyvesini önümüzdeki zamanlarda Çiliz'den toplarım diye ümitle otururum, beklerim. Koyduğum hedeflere de gelmediği sürece Çiliz'de kar almam. Kârda olsam bile kar almam. İnadım inat. Benim dediğim seviyeye gelecek arkadaş, ben orada kârımı alacağım derim. İşime gücüme bakarım. Kendinize çok iyi bakın. Videolar devam ediyor. Beğenmeyi, abone olmayı, Telegram grubuna girmeyi, eğer bakılmasını istediğiniz coin varsa bize bildirmeyi, daha önce şu anda Coinbase, Binance gibi borsalarda listelenmemiş, potansiyeli olduğunu düşündüğünüz enstrümanlar varsa, bizim gözümüzden kaçmış, sizin gözünüze ilişmiş olanlar varsa bizle paylaşmayı, onları da analiz etmemizi sağlamayı lütfen unutmayınız. Sabrın solu selamet inşallah arkadaşlar. Hep beraber kazanırız. Kalın sağlıcakla.